İtiraf ediyorum, Vice City benim gelmiş geçmiş en sevdiğim, en değer verdiğim oyun. Bunu bir ara yapmak istediğim bir GTA katman listesi videosu için saklamak isterdim ama söyledim çünkü bu video bayağı hassaslık içerebilir. Yani az sonra birlikte hüngür hüngür ağlayacağım. Yok yani hassas derken belki detaylara girebilirim anlamında şey. Bu Vice City. Bu da yeni Vice City. Aradan geçen yılların ardından yazı hiç değişmemiş. Sadece rengi değişmiş. Şimdi diyeceksiniz yok artık logoya mı takıldın? Yok canım ne takılması. Aslında evet biraz takıldım. Yıllardır devam ettirilen bir sürü oyun serisinde sözde özüne bağlı kalırken nitelik değil niceliğe odaklanılması galiba beni biraz paranoyak yapmış. Bunu ilk gördüğümde gerçekten hiçbir üzüntü veya sevinç hissetmeden ekrana boş boş birkaç dakika baktım ve düşündüm. Gerçekten bu beklediğim bir şey değildi. Mesela GTA 5 ile bir kez daha San Andreas eyaletine döndüğümüz için o efsanevi San Andreas logosunu bir yerlerde gördünüz mü? Ben gerçekten hiç hatırlamıyorum. Eğer siz 5'e dair bir yerde bunu gördüyseniz belirtin, gerçekten hiç hatırlamadım. Tabii ki video bu minvalde gitmeyecek fakat buradan paylaşılan görsellerden birinde gördüğümüz Vice City yazısına da değinmeden geçmeyelim. Bunun yarısı aslında ilk fragmanda da gözüktü ama bu sefer tekrar gözümüze sokulunca Rockstar'ın bu tarz şehir simgelerini gerçek hayattaki gibi yaptığı aklıma geldi. Mesela Hollywood yazısının Vinewood hali veya ne bileyim ünlü Las Vegas tabelasının Las Venturas hali gibi. Ama gerçekte bu yok. Emin olmak için Google'a Miami Sign yazdım, yok. Florida Sign yazdım, yok. Yani uzun lafın kısası böyle şeylerden çıkarım yapmak saçma ama yoksa evren oluşturma konusunda daha şimdiden Dan Houser'ın yokluğunu hissetmeye mi başladık diye düşünmeden edemedim. Oyunun genel olarak teknik detaylarına inildi ama GTA gurmelerinin ilgisini çekecek kısımlar da var. Ayrıca karakterler ve mekanlar konusu da çok konuşulduğu için detaylara inmeyeceğim. Fakat mesela Lucia ile ilgili verilen bilgilerden birinde annesinin Liberty şehrinden beri hayalini kurduğu o güzel hayatı istediği yazıyor. Yani annesi Liberty'li olan Lucia kendisi de bu şehirde doğup büyümüş olabilir ve öyle olsa da olmasa da Liberty şehrinden en az bir tanıdık göreceğimizin kanıtı bence bu. Ama acaba kim? Fragmanda görülen Liberty City plakası da yine Amerika'nın kalbi diyebileceğimiz Liberty ile sık sık bağlantıda olacağımızı gösteriyor gibi ama bu sadece birkaç göreve mi özel yoksa ara ara Liberty plakalı araçlar görecek miyiz belli değil tabi. Fakat bunun haricinde fanların fark ettiği Gloriana yazılı plakalar akla farklı soru işaretleri getiriyor. Gloriana, Rockstar'ın belirttiği mekanlardan biri değil fakat gerçek hayatta Florida ile sınır komşusu olan Georgia eyaletinden esinlenilen bir yer olduğu düşünülüyor. Bakalım oyunda buraya gidebilecek miyiz? Liberty'ye dair son ve beni en çok heyecanlandıran ufak ayrıntıya gelirsek, paylaşılan görsellerdeki bir motorcunun şapkasındaki Liberty City yazısı. Yani tabii ki Liberty City yazan bir şapka kullanabilir, normaldir ama bu motorcu abinin bu şapkayla dolaşmasında bir sebep olduğunu düşündüm. Aslında bu motorcu çetesi belli ki yeni bir çete. İsimleri Final Chapter yani son bölüm anlamına gelen bu isim de bence GTA 6'nın son GTA oyunu olacağına dair bir hatırlatıcı gibime geldi. Fakat özellikle bu abimizin bu şapkası acaba bu çetenin Lost'un devamı mı olduğunu düşündürdü bana. Angels of Death'in bir kolu da olabilir. Fragmanı ilk izlediğim gibi dikkatimi çeken tabii ki Phil karakteriydi. Yani bu öyle ilginç, öyle kafa karıştırıcı bir şey ki yine ne düşüneceğini, ne hissedeceğini bilemediğin bir kısım. Ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kim. Rockstar daha önce çokça bahsettiğim şekilde yine ortaya bir bomba atıp insanların kafasını karıştırmak istedi. Gitgide Rockstar'ın bu evren konusuna 6 ile birlikte bambaşka bir bakış katacağını düşünürken şu anki bu ipucu benim gibi sürekli GTA evrenlerinin ayrıştığını anlatmaya çalışanlar için de hayır evrenler birleşiktir diyenler için de bir şey kanıtlayamıyor. Eski Phil bir senaryo karakteriydi. Yani öyle Laszlo gibi evren anlatısını destekleyen bir karakter değildi. O yüzden gelmesi saçma. Ha bu bizim Phil desek onun da kolu kopmuştu. Oğlu desek oğlunun adı Phil olamaz. Torunu desek yok artık yıllardır bekliyoruz da bu da bir torun için biraz fazla dana gibi bir adam. Ama işin kötüsü oyun çıksa dahi bunu çözebileceğimizi zannetmiyorum. Çok ince fakat aynı zamanda çok özel detaylardan biri de görsellerin birinde görülen dolarlar. Bunları yakınlaştırınca Red Dead Redemption 2'de özellikle de sigara kartlarında görülen devlet başkanlarının
fotoğraflarının bulunduğunu görüyoruz. Bu ufak bir şey olmasına rağmen herkesin merak ettiği GTA ve RDR aynı evrende mi geçiyor sorusunu kesin bir şekilde cevaplıyor demek. Evet, oyun çıktığında çok ufak birkaç ipucuyla daha birlikte GTA ve RDR'nin aynı evrende geçtiği kanıtlanmış olacak. Ben bunu hazırlarken bir tane daha bulmuşlar. Yine bu abimizin resmindeki şu silahın markasıyla Red Dead Redemption'daki bir silahın markası aynıymış. Daha şimdiden 2 oldu yani. Bu arada önceki GTA oyunlarında dolarlar nasıldı diye merak ediyorsanız, klasik GTA'larda hem detaysızlık hem de üzerini kapatan bantlardan fotoğraflarda kim olduğu belli olmaz iken, GTA 5'te gerçek hayatta olduğu gibi Amerikan başkanları, Benjamin Franklin falan var. Onun haricinde GTA 4'te ise araştırdığım kadarıyla bir tek The Lost and Damned'de kart oynadığımız kısımdan tespit edildiği üzere mutluluk heykeli ve Dux Parkı'ndaki küre var. Bir de tabii... Tell you what, have $100 on Uncle Sam, Benjamin motherfucking Franklin. Freedom! This coke is okay. Hazır dolar konusuna girmişken bu ilginç bilgiden bahsetmeden de geçmeyelim. Bu 5 dolara iyi bakın. Bu oyunda değil, gerçekte var olan bir banknot. Üzerindeki 5 logosuyla GTA 5'in logosu bariz bir şekilde benzerlik gösteriyor. Bu tabii ki bir şey ifade etmiyor ama gümüş sertifikası adı verilen bu özel basım dolarlar kaç yılında basılmış biliyor musunuz? 1899. Yani Red Dead Redemption 2 hikayesinin geçtiği sene. Ya siz kafayı yemişsiniz ya. Şimdi tanıtılan karakterlerle ilgili ilginç bir bilgiye bakalım. Ya da ilginç bir tesadüf mü desek? Profesyonel bir soyguncu olarak tanıtılan Raul Batista'nın sanat tasarımı görselinde giydiği beyaz takım elbise ve içindeki mor gömlek, akıllara Lance Vance'in kombinini getiriyor. İnsanlar bunu fark etmemiş olsalar dahi Raul'ün bir noktada ihanet edeceği düşüncelerine şimdiden başlamışlar. Rockstar'ın herkesin aklına gelen şeyi yapacağını zannetmiyorum. Aksine sağ gösterip sol vuracaklardır. Benim ihanet tahminim Jason'a ev veren, deyim yerindeyse ona kapısını açan ve oldukça zararsız görünen yılların madde kaçakçısı Brian Heder. Bu kişi de aynı zamanda yaşı, uğraştığı işi ve tabii ki de gömleği sebebiyle bize birilerini hatırlatıyor. Genel olarak tanıtılan karakterlere baktığımızda herhalde Jason'ı kullanırken beraber takılabileceğimiz biri cool, biri sünepe olmak üzere 2 karakterimiz var klasik. 3 tane Afro-Amerikan karakter şu rapçi abimizin bağlantıları. Bu rapçinin Dre Kuan ismi de bir ilginç geldi yani. Dre daha böyle old school bir isim gibi. Kuan da hani yeni yetmelerin ismi gibi, belki bana öyle gelmiştir ama ikisi karışınca gözümde Mahmut Kerimcan gibi bir şey belirdi. Şu Jason'a yine yakınlığı görülen Brian amca var. Soyguncu abimizin yanında ise her 2 karakterimizi de gördük. Yani bağlantılara bakıyorum, biraz Jason'ın tarafında dallanıp budaklanıyor. Bu arada bu garibimin de yüzünde böyle bir masumiyet var. Buna muhtemelen Trevor benzeri bir drama verecekler. Tabii ki onun gibi psikopat olamaz da böyle herkese psikopatlık yapıp gün sonunda aslında melek gibi bir kalbi var falan olacak yani. Tabii ki bunun haricinde onlarca karakter olacaktır. Hatta inşallah daha fazla ön plana çıkan karakterler vardır. Yoksa kemik ekip buysa... Bilemedim yani, şöyle bir bakınca açıkçası bana biraz sönük geldi. Raul dışında da pek ilgi çeken bir karakter yok. Mesela şöyle bir abimiz var. Kendisinin adı geçmedi ama bu abide bir şeyler var belli. Arkadaşlardan bahsetmişken de gördüğümüz aktivitelere bir bakacak olursak, klasik bilardo geri gelmiş, mini golf eklenmiş, basketbol geri gelmiş, sadece San Andreas'ta vardı zaten. Bu zamana kadar bir GTA oyununa arkadaş aktivitesi olarak eklenmemesi hataydı. Bundan tam emin olma sebebim ise uzaktan anlaşılmıyor ama bunlar aslında bizim Jason ile şişman arkadaşı yani belli. The Belt of Gay Tony'deki dövüş kulübü geri gelmiş. Lan bunun da bak 5'te olmaması saçmaydı zaten. Bak 5'e olan kızgınlığım yine tetikleniyor alttan. Tüm bunların haricinde şahsi fikrim, bence bu oyun konsolu da burada boşuna durmuyor. Daha önce bahsetmiştim, GTA 4'te bir video oyunu aktivitesi eklenme planı varmış ama sonradan iptal edilmiş. Bunun bazı ses kayıtları da halen daha oyunda duruyor. Kısacası bu 2 kol burada bir şeyler ifade ediyor bence. Düşünüyorum da burada Vice City falan oynamak bayağı kıyak olurdu. Ha bir de sporun geri döndüğü düşünülüyor. Evet, aslında ben de döneceğini düşünüyorum ama yine de kesin bir beklentiye girmemek lazım. Bu bir sahne falan da olabilir. Tıpkı Franklin'in geçiş sahnesi gibi. Geri dönen şeylerden biri de The Sharmuta Job.
Şimdi bu nedir diyeceksiniz. Bu aslında GTA 5'ten çıkarılan görevlerden biri. 5'te hatırlarsınız Trevor'ın Martin Madrazo'yu soyma planı vardı. Aslında bu gerçekleşecekti fakat sonra oyundan kaldırıldı ama arkasında tabii ki bazı izler bıraktı ve bu tabii ki oyuncular tarafından keşfedildi. Bir ara başka bir videoda bundan bahsedeceğim. Fakat bildiğimiz şey bu görevin bir kasaya halat bağlanıp çekildiği bir kısmı olduğu. Belki de 5'te sağa sola çarpacak kasa için fizikler yeterli gelmedi ve kaldırmak zorunda kaldılar. Demek ki bu sefer gelmemesi için bir sebep yok. Belki hatırlayanlar olacaktır. GTA 6 ile ilgili yıllar önce piyasaya düşen dedikodular arasında oyunda bazen geçmişe gidileceği, yani 80'lerde geçen bölümler de olacağı söyleniyordu. Bu beni biraz üzmüştü ve olmamasını umut ettim. Bu hem olağanüstü gereksiz bir iş gücü demekti, hem de tamam evrenlerin ayrıldığını kabul etsem de gerçekten 80'lere geri dönüp Tommy ile anılarımızı hiçe saymak oldukça can sıkıcı olurdu benim için. Şu an elbette o kadar geçmişe gidilmeyeceğini az çok tahmin ediyoruz ama son görüntülerden bazılarında bir şey fark ettim. Mesela Lucia'nın bu görseldeki yüzü diğerlerindekine göre çok daha genç görünüyor. Saç stili de çok farklı zaten. Yani mahkum olma süresi böyle yıllarca sürüyorsa var ya çok trajik olur hakikaten. Hadi burada göz yanılgısı oldu diyelim. Peki Jason'ın buradaki hali? Wow, bayağı fark var. İçimden bir ses oyunun tutorial kısmının bayağı süreceğini söylüyor. Kimsenin bundan bahsetmemesine de ayrıyeten şaşırdım. İki fragmana birden bakınca bazı sahnelerin diğerlerinin devamı olduğunu fark ediyorsunuz. Bunlardan bahsedip bence hiç sürpriz bozmaya gerek yok. Oyundan alacağınız keyif için bazı şeylerin de pek detayına inmemek gerek. Son olarak bahsetmek istediğim ipucu da bu görselde gördüğümüz şu sel ölçer mi diyeyim, derinlik ölçücü olarak mı çevrilir artık bilmiyorum. Bunun burada süs olarak durmadığını ve haritanın bu bölgesindeki su seviyesinin değişmesinden dolayı her defasında farklı durumlarla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi biraz eleştiri, hatta bayağı eleştiri. Şöyle dikkat ediyorum da bizim ülkede tüm dünyanın aksine daha ilk fragmandan beri, hatta fragmanlar daha yayınlanmadan önce bile etrafta çok ufak şeylere takılıp olumsuz yorumlar yapanlar görüyordum. Bunda başta tabii gerçek hayatta yaşadığımız olumsuz durumlar olmak üzere birçok şeyin etkisi var ama mesela tek bir fragmandan çok fazla anlam çıkarmak bana saçma geliyor. En azından elimizde biraz veri olsun da ona göre karamsar olalım, değil mi? Evet, elimizde bilgiler olduğuna göre karamsar olmaya başlayabiliriz. İkinci fragman ve beraberinde Rockstar'ın sitesine eklediği tonla bilgi beni bayağı gazladı, yalan yok. Ama beni asıl tatmin eden sitedeki bilgiler oldu. Fragmana gelince maalesef bunu söylemeden edemeyeceğim, yani videonun yarısı gördüğümüz şey zaten bu. Her yerde şişman siyahilerin kalçaları. Bakın yanlış anlaşılmasın, ben yıllardan beri siyahi kültürünü seven, araştıran, hip hop kültürünün hastası olan ve sürekli rap müzik dinleyen bir insanım. Kendi cilt rengimin bile bir ton üstü siyahiliktir. Bak mesela Dr. Dre GTA Online'a konuk oldu ki kendisi rap dünyasının en önemli isimlerinden biridir. Bu adamın tıpkı GTA 6 gibi böyle çıkışı yılan hikayesine dönen ve bir türlü çıkmak bilmeyen albümü var. Öyle heyecan yaptım ki lan diyorum acaba ikisi birden mi duyurulacak? Hem albüm hem GTA diye. Yani o kadar saçma sapan hayaller kurmaya başlayıp boş boş heyecanlandım. Yani ben bu kültüre bu kadar bağlı yaşayan bir insanım ve evet biliyorum ki son yıllarda sözde bu kültürün içindeki kültürsüz rapçilerin şarkı kliplerinde çirkin kalçalardan başka bir şey yok. Evet. Peki bu oyun neden bize beyinsiz bir rapçi klibi gibi tanıtılıyor? Bir Çingene toplumu Vice City'yi işgal etmiş. Bu mu? Bize sürekli gösterilen şişman çirkin kalçalar. Sokakta salla, başka bir sokakta daha salla. Tabii ki yatakta salla, kulüpte salla, en çok kulüpte salla, teknede salla, yetmez. Arabanın üstünde salla, arabanın üstünde daha güzel salla, o da yetmez. Polis arabasının üstünde salla. Miami'ye hiç gitmedim, tamam köşelerde sallayan ablalar vardır da madem gerçeğe yakın bir dünya var etmek istiyorsun, polis arabasının üzerinde de sallatmazsın ya. O yüzden diyorum oyunu bize bir yeni yetme rapçi klibi gibi tanıtıyorlar sanki. Madem bir gerçek hayat illüzyonu vermek istiyorsun, o zaman bunları oyun içinde televizyona koy, internete koy. Mesela hiç mi normal bir yer yok? Nezih güzel bir restoran yok mu? Ya da böyle özenli giyinen, tamam yine gıcık insanlar olsun, gıcık zenginler olsunlar ama farklılık olsun, böyle elit mekanlar vesaire. Sadece örnek olarak söylüyorum. Bak motorcu görselleri var ama hiç motorcu yok fragmanda mesela. Amerika dediğimiz yer farklı bir sürü kültürden insanın bulunduğu bir yer olmamalı mı? Amerikan, Afrikalı, Kanadalı. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend.
Bam! Böyle konuşunca bu sefer şunu diyenler oluyor. Ya GTA oynuyorsun, ahlak bekliyorsun. Ahlaksızlığın da seviyeleri var da. Hadi tamam, ahlakı bir kenara koyduk. Bu bir yetişkin içeriği deyip geçelim. Sorun hep aynı şeye takılı kalınması. Mesela GTA 5'te neye kızmıştık? Oyunun ikinci bölümünde sürekli Michael ile Trevor'ın kavga etmesinden. Vay efendim, sen hainsin, sen malsın, sen pisliksin, sana fuck you, asıl ben sana fuck you. Ya tamam ya, anladık. Neden kafa açıyorsunuz sürekli? Bu oyunda da takılı kalacağımız kısım belli. Şimdiden hayırlı olsun. Tamam, herkes sallıyor diyelim. Peki size ne oluyor? Ne bu romantiklik, ne bu aşk? GTA dediğin ecnebinin deyimiyle badass bir oyundur yani. Sözde Bonnie ve Clyde'dan esinlenilmiş. Ya gerçek hayatta yaşamış Bonnie ve Clyde dediğimiz kişiler birbirlerine pompalı tüfek doğrultup bak sıkarım ha diye şaka yapan manyak insanlar. Hani nerede? 2 fragman oldu, şu kadının karakterine, kişiliğine dair bir şey gösterin be kardeşim. Ne kadar klişe yani. İlk defa GTA oyununda bir kadın karakter kullanacağız. Ne yapsın? Kıvırtsın. Bu mu yani? Herkesin aklına bu gelmişti. Kadın karakter varsa kıvırtmalı tabii. Aşk teması da zaten GTA'nın konseptinde yok, özünde yok. Hep arka plandadır, öne çıkarılıp detaylandırılmaz. Bunu ben söylemiyorum, sizin oyunlarınız söylüyor. Nitekim biraz komik anlatılan CJ ve Catalina, daha sonra Cloud ve Catalina, Victor ve Louis, Nico ile Kate, bunların hiçbiri romantik şekilde ele alınmadı. Ve daha kötüsü Johnny'nin aptal aşkının Lost çetesinin çökmesine sebep olacak kadar ağır bedeli olduğu da gösterildi bizlere. Yani aşktan nefret edercesine bir kalemi olan Rockstar yazarları acaba böyle dramatik bir karar alacak kadar ne yaşadılar? Belki de herkesin beklediği üzere bu nefretlerini yine çok ağır sonuçlara sebep olacak şekilde finale sakladılar. Bir de şu yorumları anlamadım. İnsanlar biraz fragmanın girişindeki ağırlıktan hoşlanmış olacaklar ki tıpkı RDR2 gibi veya işte GTA 4 gibi böyle ağır derin hikayeler, böyle şehirde insanların yaşadıkları zorlukları falan görebileceklerine dair yorum yapmışlar. Yani hiç zannetmiyorum ya. Şu haliyle öyle Amerika'daki yaşamın zorluğu falan hiç sanmıyorum yani. Şu şişmanlık meselesi de var. Bunu çözmelerine bayağı sevindim aslında. Tamam, Amerika'nın obezite sorununu yansıtın güzel ama GTA oyunlarında bir boy sorunu da var. Yani herkes hemen aynı boyda ki bir hitbox sorunundan falan mı bunu aşamadılar bilmiyorum. İşte aklıma gelen bir Lamar istisnası var. Bazı kısımlarda anlatıya güzel etki etsin diye sahnelerde uzun yaptıkları kişiler var. Onun dışında sokakta biraz daha kısa uzun farklarını görmeyi isterdim. Jason bir ajan mı? Şu konuya gelelim. Jason'ın aslında bir gizli polis olduğuna dair dedikodular var. Böyle bir şeyi kesinlikle istemem ve olacağını da sanmıyorum. Şimdi fragmandan ne kanıt göstersek yoruma açık olacak. Bir yere varamayız ama gördüğümüz kadarıyla yani bu adam kim için gizli polislik yapacak? Lucia gibi bir garibanın zaten neyini yakalamaya çalışacaksın? Hadi başka birinin ayağını kaydırmak istiyorsun diyelim. Oyun boyunca onca suç işlemenin ne mantığı kalacak? Zaten 5'te bir tanık koruma programı meselesi olduğu için yine benzer bir senaryo olurdu. O sebeple de yapacaklarını sanmıyorum. Yani bence saçma ama birisi hakikaten polis çıkarsa sadece birbirlerine değil GTA evrenine de sağlam bir ihanet etmiş olurlar. Çünkü bu oyunda hep suçluları kullandık bu zamana kadar. Şu doğa ve vahşi hayvanlar kısmı da umarım abartılı olmaz. Yani belli ki tabii ki tetikte olmamız gereken bölgeler olacak ama çok da böyle keşfi engelleyen şeyler olmasını istemem. Güzel dolaşmak isterim. 5'te görev sırasında bile her şeyi batırabiliyordu bunlar. Herkesin aksine beni pek de heyecanlandırmayan birkaç şeyden bahsedeyim. Mesela rastgele gerçekleşebilecek polis tutuklamaları her GTA oyunundan önce konuşulan şeyler. Yani tamam, teknoloji çok gelişmiştir de halen daha hep aynı yerlerde aynı sahnelerle karşılaşmamız da olası. Mesela hiç bilmesek 4'te gördüğümüz şu kısımdan da aynı çıkarımı yapardık ama aslında bu polis çevirmesi her zaman burada olan bir şey. Bir de sualtı. Sualtı yine dehşet görünüyor ama yine şüpheliyim. GTA 5 çıkmadan önce sualtının tıpkı mekanlar gibi detaylı olduğu söyleniyordu. Ama ne yaptık ki 5'te? Klasik toplanabilirlerden başka bir şey yoktu. GTA 6 gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olacak. Hatta belki de en iyisi. Ama hiçbirimiz için kusursuz olmayacak. Orası kesin. Belli ki her zamanki gibi hem gerçek dünyaya hem kendi serisi içerisinde bir sürü göndermeye de yer verecek. İşte bunları olabildiğince anlamak için GTA evrenine dair bilginizi en üst seviyeye çıkarmak için takipte kalın. Bir sene uzun bir süre.